çakıl taşlarım var, irili ufaklı. Kaybolduğumda yere yayıp yol yaptım. Çakıl taşlarım var, her yerden topladım. Boşluğa düştüğümde oyunlar yaratıp oynadım. Benim bir sözlüğüm var, unutulmuş bir dil. Oysa ki içinde her şeyin anlamı gizli. Benim bir gözlüğüm var, sol camı kırıldı. Taktığım zamanlarda içini gösteren adeta. Sen hiç oldun mu, birden duruldun mu? Bulanıkmış, berrakmış, her suyu içtin mi? Altında olmadan yerden yükseldin mi? Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Benim hiç boyanmamış dört duvarım var. Çatlaklarından sızıp içinden geçti. Benim hiç yıkılmamış duvarlarım var. Dikkatle baktığımda ardını gördüm adeta. Sen hiç oldun mu, birden duruldun mu? Bulanıkmış, berrakmış, her suyu içtin mi? Altında olmadan yerden yükseldin mi? Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü? Sen hiç oldun mu, birden duruldun mu? Bulanıkmış, berrakmış, her suyu içtin mi? Altında olmadan yerden yükseldin mi? Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Benim bir hikayem var, sonunu yazmadım. Benim bir sevgilim var, henüz tanışmadım. Umudum var, benim umudum var, benim umudum. Sen hiç oldun mu, birden duruldun mu? Bulanıkmış, berrakmış, her suyu içtin mi? Altında olmadan yerden yükseldin mi? Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Düştün mü sen? Selamlar, Mamoş'la Zorlu Yokuş'un 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlarsanız sosyal, siyasal örneklemelerle büyük resme dikkat çekmeye çalışmıştık. Bir psikolog adayı olarak programdan daha alışılmış, mesleki bir performans bekleyenler olabilir. Ancak ben insanın insani onur ve değerlerini ayağa kaldırmanın her insanın ilk ve en değerli mesleği olması gerektiğine inanıyorum. İnsani onur ve değerleri ayağa kaldırmak sana mı kaldı diyenler olabilir. Yok. Benim gücüm ancak bende var olduğuna inandığım değeri taşımaya yeter. Bunu taşıyamazsam psikolog olsam ne fayda?
Ama evet, bireysel, sosyal, siyasal ve hatta tüm ekonomik yangınların temelinde yatan gerçek budur. Maalesef insanın hakikatle bağlantısını kaybettiğini, unuttuğunu, onu hayati bir değer olarak görmediğini hissediyorum. Bunun karşılığında ise sürekli hem iç hem dış dünyasında bir harfiyat biriktiriyor. Kaldı ki meslek olarak seçtiğim psikoloji bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren, düşünme, duygulanma ve davranış biçimlerini inceler. İnsan ruhunun duyum, düşünce ve coşku gibi olgularının kurallarını bulmaya çalışır. Şimdi geçen hafta bahsettiğim post-truth, yani gerçeğin, hakikatin yok sayılması ruhuna sahip olmuş devlet kavramına tekrar göz atalım. Ben her bir bireyin tüm kurumlarıyla yönetilmesi gereken bir devlete sahip olduğuna inanıyorum. Bu devlet öncelikli olarak bilhassa kendisidir. Sahip olduğu ikinci devlet de ailesidir ki yaşadığı coğrafya, hayat bulduğu vatanı olsun. Ama üzülerek görüyorum ki bu her iki devlet de asla yere düşürmemesi gereken hayati değerin yere düşüşünü izliyor. O da tek kelimeyle hakikattir. Hakikat alternatif ve muhalifliği asla kaldırmaz. Saygınlığı başka bir güce ait kılmayı asla kabul etmez. Bunda ısrar etmek insana emniyet ve güveni kaybettirir. Emniyet ve güvenini kaybetmiş birey, millet, devletlerin hırçınlığı ancak onlara harfiyat kazandırır. Olgusal parçalanmışlık, kavgadan beslenme, kavgadan hayatlanma ya da ölü gibi bir yaşam. Hakikat ise ölümsüzlüğe dayalı bir diriliştir. Dirilmek için ölümü beklemek ne kadar acı. Bunu inancın ana parçası yapmak hakikatten ne kadar uzak. Ölüm ve yaşam bir elmanın iki yarısı gibi, bir mıknatısın iki kutbu gibi bütünün parçalarıdır. Bunu asla bölemezsiniz. İnanın, ölüm insanın ceset hali değildir. Ölümsüzlüğe dayalı bir diriliş insanın en onurlu direnişidir. Bunu hak etmek için önce talep etmeli insan. Gönül, millet ve devlet çatışmalarının zıttı hakikate dayalı birlik ve bütünlüktür. Peki tüzel varlık insanın emniyet ve güveni nasıl oluyor da bu kadar zedelenebiliyor? Hep bir kurtarıcı bekleme haline göz atalım mı? Ne dersiniz? Bu arada şunu belirtmem gerek. Bütün kutsal kitaplarda iman, emniyet ve güven belirten bir kavramdır. Milyonlarca insandan çoğu kendisini bir dinin mensubu olarak görür. Tabi olarak tek ve gerçek egemene sadakatini sunar. Onda eminim, ona güveniyorum der. Bunu sorgulama hakkı hiç kimsede değildir. Hiç kimse için bunu sorgulama hakkı hiç kimsede değildir. İnsan yaratana ve yaşatana dua eder. Dua aslında bir davadır, bir çağrıdır. Çağırır ama gelmiyor mu acaba? Duymuyor mu? Görmüyor mu? Göklerin arasından bir gün geleceğini mi bekler bu insanlık? Gökler demişken gelin biraz bakalım oraya. Bilim insanları evrenin şimdilik 13,7 milyar yıl önce oluştuğunu söylüyor. Dünya bu evrenin içinde sadece bir nokta gibi.
bir saniyede 200 kilometre hızla yol alıyor. Aynı anda Güneş'in çevresinde 108 bin kilometre hızla, kendi çevresinde 1670 kilometre hızla dönüyor. Galaksimizde aynı anda harekette 200 milyar galaksi ve bir o kadar yıldız. En son haberlere göre 2 trilyon galaksinin olduğu söyleniyor. Bazen bunların birbirlerinin içinden geçip gittiği de söyleniyor. Buna rağmen, bu geçişlere rağmen evrenin, en azından dünyanın işletim sistemindeki düzenini bozacak hiçbir şey cereyan etmiyor. Rastlantıdır diyenler de olabilir. Milyarlarca ton ağırlığındaki milyarlarca göktaşı başıboşmuş gibi dolanıyor uzayda. Hasbelkader atmosfere uygun ağırlıkta biri girse bile sürtünme hızıyla tozlaşır. Kaldı ki onun taşıdığı şeyin dünyanın nasıl bir eksikliğini tamamladığını bile bilmiyoruz. Peki dünyanın merkezindeki göktaşından korunmamız, maddenin çekirdeğindeki elektronların hızını merak eden varsa söyleyeyim. Bilim adamlarına göre 2 milyon metre hız. Kusursuz bir denge. Bu kadar karmaşık, hızlı gibi görünen evrende hiçbir sarsıntı hissetmeden yaşayabiliyoruz. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Şimdi Einstein aklıma geldi. Biz o kadar karmaşık dedik, hızlı dedik. Ama o evrenin en hayret verici tarafının kolay anlaşılır olması olduğunu söylemiş. Evet, evren de dünya da güven içerisinde istikrarlı bir şekilde yol alıyor. Dünyanın bütün kapıları korunaklı şimdilik. Evimiz. Peki bizim kapılarımız yok mu? Korumamız gereken ilk evimiz neresi dersiniz? İnsanın ilk beldesi olan can evimiz bu konuda emin mi? Algılarımız, işletim sistemimiz ne diyor bize? Kardeşlerim, bir itirafla başlayalım. Kendimiz de dahil 8 milyara yakın insanın sahipsiz, kontrolsüz bıraktığı meteorlar korumasız can evlerine giriyor. Can evlerimizden attığımız ya da sorgusuz aldığımız şeyleri kontrol ediyor muyuz? Bakışlar, sözler, duyuşlar, duygular, düşünceler, dokunuşlar. Kimi gönlüyle, kimi gücüyle, kimi zayıflığı ile yakıcı meteorlar gönderiyor. Ya da evinin kapısının içerisinden girmesini izliyor. 8 milyar evden giren çıkanlar bunlar. Öz itibariyle aynı cevherden geliyoruz. Dolayısıyla kötü ve kalitesiz gelen yoktur oradan. Ancak kendini değer görmeyen, diğer insanlarla eşitlemeyen, gerçekle bağlantısını kesmiş, tamamen alışkanlığa dönüşmüş yaşamıyla hafifliği, buna dayalı şaşırmışlığı ve dahası olmayan otoritenin sınırını çiğneyen insan vardır. Dolayısıyla kendinden ümidi kesen ve kestiren bir varlık vardır artık. Hafiflik kapıdan içeri girip meşrebe dönüştüğünde çok geç olabilir. Kişinin yaşamına şaşkınlık ve şaşırmışlık hakim olur. Kendinden ümidi kesen insan gücüne, fırsatına göre her türlü azgınlığı, taşkınlığı, hudut çiğnemeyi yapabilir. Sakın unutmayın. Hafiflik can evinizin taşıyabileceği bir ağırlık değildir. Artık evinize aldığınız zehre dönüşmüş tüm kurgular sizi suça iter, teşvik eder ve dünyaya mutsuzluğu istifra edersiniz. Kendimiz başta olmak üzere çocuklarımızın, gençlerimizin
nelere özendiğine çok dikkat edelim. En basitinden sanat adı altında cıvık, kontrolsüz, hafif yaşantılara özenti büyük felaketlerin habercisidir. Burada şöyle araya gireyim. Bilenler biliyor, ben müzisyenlik yapıyorum. Müzikle, yani sanatın müzik dalıyla ilgileniyorum. Ve bu yaşantının içindeyim. Bir şeyleri gördüğüm için, yani bunlara şahit olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi daha da geriye döneyim bu konuya girmişken. 1. bölümde de bahsettiğim gibi müziği sadece ve sadece kendimize gelmemiz için yapıyorum. Hedefim sadece bu yönde. Yani kendinden geçirmek değil, kendine getirmek aslında olay. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bunlar gerçekleştiğinde bu benim başıma nasıl geldi ya da bu çocuk nasıl böyle oldu, nasıl oldu anlamadım demeniz hiçbir şey ifade etmez. Çok üzgünüm. Kendini kendinde kaybetmiş, pusulasız, kızgın bir çölde kaybolma korkusuyla yaşayan bir medeniyet. Stockholm sendromu. Celladına aşık olan insanlık. Evet, her bir şeyi kuşayan, egemen, öğretici insana iç dünyasını metaforlarla anlattırır. Anlamamız gereken tek şey elle tutup gözle görebildiğimiz gerçektir. Şimdi yine yinelenen değerlerle dirilme zamanı. Gelecek programda görüşmek üzere. Esen kalın. Sen hiç oldun mu birden